Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Arzum'un Shake and Take Pro olarak geçen R1079 modelinden bahsedeceğim. Bu ürün Smoothie Blender olarak geçiyor ama tabii çok farklı alanlarda da kullanabiliyorsunuz. Piyasada 150 liradan 4000 liraya kadar birçok model var arkadaşlar. Arzum'un da iki tane daha modeli var aslında. Onlar da Shake and Take diye geçiyor. Birisi Shake and Take klasik model ve bir tanesi Joy modeli, birisi de Pro modeli. Şu an önümde gördüğünüz. Shake and Take klasik model 300 wattlık bir model. İçinden iki tane şu şekilde şişe çıkıyor. Onun en büyük dezavantajı 300 wattlık daha küçük bir motora sahip olması. Hepsi buz kırma özelliği olduğu iddiasıyla geliyor arkadaşlar ama okuduğum yorumlardan öğrendiğim kadarıyla 300 wattlık olan model birazcık buz kırmada zorlanabiliyor. Bir üstte olan model ise Joy model. O 600 wattlık bir model 320 lira civarında satılıyor. Onun ayrıca şu şişeler dışında kahve öğütmek için ayrı bir parçası daha var. Bu model ise söylediğim gibi 800 wattlık ve 400 lira civarında satılıyor. Ben birazcık daha iyi bir şey almak istediğim için bunu aldım. Çünkü bu küçük ev aletlerinde bunu zaten çok fazla işlev için kullanmıyorsunuz. Ama o yaptığı işlevi de tam yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani buz kıramazsa mesela zaten bununla yapacağınız 20 ürünün 10 tanesini belki de buzlu olarak tercih edeceksiniz. İşte ne bileyim kokteyllerde, smoothie'lerde buz kırma özelliği çok gerçekten işe yarıyor. Eğer onu düzgün yapamazsa ürün kullanılmayıp birden çöpe dönüşebiliyor. Üstünde bizim için önemli olan BPA içermeyen bir şişe olduğunu söylüyor. 600 ml kapasiteli. Tabii ki paslanmaz bıçaklar var. Buz kırabilme imkanı diyor. Dediğim gibi bu neredeyse tüm modeller bunu iddia ediyor arkadaşlar ama okuduğum yorumları da gördüğüm kadarıyla her model yapamayabiliyor. 800 watt olduğu için sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Şimdi hemen kutumuzu açalım. Bakalım içinde neler var. Üstte tabii ki kullanım kılavuzu var. Ben size özet geçmek için kullanım kılavuzunu okudum. Önemli yerleri sizinle paylaşacağım. Bu köşede şişemiz ve bıçağımız var. Bakın burada arkadaşlar 4 tane yukarıya doğru 2 tane aşağıya doğru bıçak var. Bu biraz önce bahsettiğim Arzum'un diğer modellerinde 300 wattlık ve 600 wattlık olan modellerinde bu şekilde değil gördüğüm kadarıyla. 2 yukarı 2 aşağı şeklinde. Tabi kullanımda ne kadar etkisi olur bilmiyorum ama işlev olarak daha güçlü olur gibi görünüyor. Bu kısımda da anlaşılan motorumuz var. Burada şişemizin kapağı var. Genelde işte smoothie'yi sporcular çok tercih ettiği için spora giderken hemen yanınıza alabileceğiniz şekilde tasarlanmış. Şöyle güzel bir kapak tasarımı da var. Evet, bu da gayet iyi bir şekilde sarılmış. Yani yolda zarar görmesi neredeyse imkansız gibi görünüyor. Kutumuzun içinde 4 parça ürün var sadece. Bıçaklarımızın olduğu kısım, şişemizin kapağının olduğu kısım ve şişemiz var arkadaşlar. Son olarak da burada motor var. Motorun üzerinde gördüğünüz gibi 2 tane düğme var. Soft ve hard olarak. Soft mod çilek, muz, kivi gibi daha yumuşak besinleri doğramaya yararken hard mod buz veya havuç gibi daha sert besinleri doğramak için kullanılıyor. Bu modda 40 saniye sürerken bu modda 1 dakika sürüyor. Ve kullanım kılavuzunda şu da dikkatimi çekti arkadaşlar. Diyor ki üst üste 2 dakika çalıştırırsanız eğer bu cihazı sonrasında 2 dakika soğutmanız gerekiyor diyor. Bu arkadaşlar aklınızda bulunsun. Muhtemelen çok yüksek devirde birden çalıştığı için çok çabuk ısınıyor ve kullanım kılavuzundaki bu uyarılara dikkat etmezseniz tabii ki ürününüzün çok daha çabuk sürede bozulduğunu görebilirsiniz. Yine kullanım kılavuzunda ilk kullanımdan önce bu 3 parçayı ılık sabunlu suyla yıkamamızı, bulaşık deterjanıyla veya yıkamamızı söylüyor. Bunu sadece nemli bir bezle silmemizi söylüyor. Şu 2 parça arkadaşlar bulaşık makinesinde yıkanabiliyormuş. Fakat şu 2 parçayı bulaşık makinesine kesinlikle koymuyoruz. Zaten şuna su bile değirmememiz gerekiyor. Yine kullanım kılavuzundaki önemli noktalardan birisi de şuydu arkadaşlar. Eğer makine fazla zorlanırsa kendini korumaya alabiliyormuş.
Böyle bir durum yaşarsanız ve makine çalışmazsa 15 dakika soğumasını bekleyip tekrar çalıştırmanız gerektiği yazıyor. Altında arkadaşlar şöyle vantuzlar var. Koyduğunuz yerde güzelce yapışıyor. Arzum'un çoğu ürününde olduğu gibi arkadaşlar sitesine kaydolarak artı 1 yıl garanti elde edebiliyorsunuz. Normalde 3 yıl garantisi var. 1 yıl daha ek garantiyle 4 yıl garanti elde edebilirsiniz. Kullanım kılavuzundaki yine önemli noktalardan birisi arkadaşlar, sert ne parçalıyorsanız artık buz veya sert meyveler, dondurulmuş meyveler de olabilir. Bunları muhakkak bir sıvı ile birlikte koymanız gerektiği söylüyor arkadaşlar. Yoksa makineyi çok fazla zorlayabileceğiniz uyarısı var. Şimdi kullanım kılavuzunda söylediği gibi şu 3 parçayı yıkayıp hemen ilk denememizi yapalım. Ben şu an sadece makineyi görmeniz için herhangi bir smoothie tarifi deneyeceğim. Fakat bulduğumuz güzel smoothie tariflerini eşimin Lezzet Sepeti adında bir kanalı var. Orada paylaşacağım. Kanalın linkini bırakırım. Aynı zamanda bulduğumuz güzel smoothie tariflerini de açıklamalar kısmına yine link olarak bırakırım. Oraya da göz atabilirsiniz. Ben ilk denememde kahveli smoothie yapmak istiyorum. Bunun için 3-4 parça kahve dondurmuştum arkadaşlar. Bu arada kanalımda filtre kahve ve kapsül kahve karşılaştırması yaptığım bir video da var. Eğer kafanızda bununla ilgili soru işareti varsa oraya da bakabilirsiniz. Hemen linki gene yukarıya bırakacağım. Onun dışında 2 parça Negro veya Oreo kullanacağım arkadaşlar. Bir tane küçük muz ve yarım bardak da süt kullanacağım. Şimdi gene kullanım kılavuzunda şöyle söylüyor arkadaşlar. Diyor ki önce sıvıları ekleyin. Bu arada arkadaşlar muhakkak ne yaparsanız yapın içinde sıvı olması gerekiyor. Ya süt atmanız gerekiyor ya da su atmanız gerekiyor. Kullanım kılavuzunda önce sıvıları, sonra taze meyveleri atmamız gerektiğini söylüyor. Daha sonra katı parçaları atmamız gerektiği söylüyor. Bu muhtemelen bıçakların önce daha yumuşak meyvelerle temas etmesi istendiği için, ama şimdi ben bunu ters çevirince de asıl koyduğum ilk yumuşaklar aşağıda kalıyor. Ama herhalde bunu düşünmüşlerdir diyerek kullanım kılavuzunda yazdığı gibi ben yerleştirdim. Şimdi bıçaklarımı takıyorum. Şurada arkadaşlar siz görmüyorsunuz muhtemelen ama bir işaret var. Bakın kilit işareti var. Oraya şunu denk getirip şu şekilde oturttuğumda zaten bakın ışıkları yanmaya başladı. Tabi içinde buz falan da olduğu için arkadaşlar hard modu tercih edeceğim. Bakalım görelim sonuç nasıl olacak. Gördüğünüz gibi çalışırken hızını arttırıp azaltıyor arkadaşlar. Ve bu da içerideki malzemelerin daha iyi karışmasını ve tüm malzemelere ulaşmasını sağlıyor. Evet arkadaşlar, zorlandıysa bile kesinlikle hiç belli etmedi. Gerçekten nasıl olduğunu anlamadan bitirdi. Bu arada bu tuşun 40 saniye, bu tuşun 60 saniye çalıştığını söylemiştim. Ama siz diyelim ki daha kısa sürmesini istediniz. İşte 30. saniyede baktınız, sizin için yeterli olduğunu düşündünüz. Tekrar hangi tuşla başlattıysanız o tuşa bastığınızda duruyor. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi de bardağı boşaltalım, görelim bakalım. Yorumlarda çok gürültülü çalıştığını okumuştum ama benim düşündüğümden daha sessizdi. Şu an içeride bebeğimiz uyuyor mesela. Uyanmadı. Bu da benim için bir kriter. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bir de tadına bakayım. İlk denemeye göre bence çok güzel bir tarif yapmışım. Bu arada arkadaşlar buzları tamamen parçalamış. Ağzıma hiç buz parçası gelmedi. Arzum Shake & Take Pro ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ama sizin ekstra sorularınız olursa yorum kısmına muhakkak yazın. Tüm yorumları okuyorum ve hepsine elimden geldiğince cevap yazmaya çalışıyorum. Görüşürüz.